Çok geniş bir konu. İşitsel rehabilitasyonu konuşacağız. İşitme kayıplı çocuklar, kokleer implant, ne yapmalıyız, ailelerle nasıl çalışmalıyız bunları konuşacağız. İşitme kaybı genellikle doğuştan karşılaştığımız bir engel durumu, işitememe durumu. Anne karnındayken annenin geçirdiği ateşli hastalıklar olabilir, akraba evlilikleri olabilir, genetik dizilimi çok fazla bu anlamda. Sonradan olan işitme kayıplarına çok rastlamıyoruz esasında ama sarılık bir sebep gene bunlardan. Doğum sırasındaki oksijensiz kalmalar ve geçirilen bir takım kazalar, düşmeler, travmalar bunların işitme kaybı yaptığını biliyoruz. Öncelikle işitme testi, işitme kaybının derecesini belirlememiz gerekiyor. İşitme kaybının derecesine göre çocuğun konuşma, dil ve iletişim becerileri gelişiyor çünkü. İşitme bilgisi ne kadar iyiyse konuşma o kadar iyi diyoruz. Öncelikle işitme testi bir odyolog tarafından. İşitme testinin sonucuna göre hafif, orta, ileri ve çok ileri tespitlerden sonra işitme cihazı veya eğer ileri veya çok ileri derecedeyse işitme kaybı ki işitme cihazı yetersiz kalacaktır. O zaman hani son yıllarda artık hepimizin de çok iyi bildiği kokleer implantı uygun görüyoruz. Her işitme kaybı için işitme cihazları yeterli değil. Bir de işitme cihazlarının mekanik sesi ürettiklerini, hani gözlük gibi gözlüğü taktığınız zaman hemen işitiyorsunuz ama hani işitme cihazları o kadar gözlük gibi hani kulağa takıldığında işitmeyi aynı oranda tamamen sağlamayabiliyor. Dolayısıyla konuşma seslerini çocuğun ayırt etmesinde zorluk yaşayabilir. Bu nedenle kokleer implant bizim için eğer ileri ve ileri derecede işitme kaybı varsa sesleri mekanik değil, elektriksel uyaranlarla sanki işitme siniri görevini alarak bizim için çocuğumuzun işitme bilgisi yeterliliği ve konuşması için daha uygun oluyor ve bunu tercih ediyoruz tabii. Kokleer implant bir işitme mucizesi esasında. Ben çok eski yılların uzmanı olduğum için biz o zamanlar işitme cihazıyla eğitim veriyorduk. Ve tabii mekanik seslerin çocuğun kulağına yeteri kadar işitme bilgisini ulaştırmıyor olması, yani mikrofon sistemiyle işitiyordu. Oysa kokleer implant kokleanın yerine yerleştirilen ve tamamen oradaki zedelenmiş olan hücrelerin, hair cell'lerin diyelim, onların yerine işitme siniri görevi yapacak şekilde elektrotlar aracılığıyla, o elektrotlarda tamamen işitme siniri görevi yaparak elektriksel uyaranlarla ve daha doğal, bizim işitmemize yakın bir işitme sağlayarak çocuğun hem sonraki yaşantısındaki dil gelişimini, hem akademik hayatını, hem de bir işitme engeli ile normal çocuk gibi akranları ile okuma sürecini, akademik hayatını devam ettirmesini sağlıyor. Tabii biz hakikaten bu implanttan çok memnunuz. Ve implanttan sonra verdiğimiz işitsel rehabilitasyon, aile eğitimleri, çocuğun dil ve konuşma gelişimini akranları gibi, yaşıtları gibi yakalayabilmiş olmasını sağlamak ve çocuğu o engel durumundan çıkarıyor olmak bizim için tabii ki çok mutluluk verici. Biz ne yapıyoruz işitsel rehabilitasyon sürecinde? İşitsel rehabilitasyon süreci uzun soluklu bir süreç. Yani implant olduğu zaman, hani çocuk kokleer implant oldu, işitme bilgisi yeterli. O zaman bir dil ve konuşma terapistine veya işitme öğretmenine gerek yok. Çocuk madem işitiyor, o zaman implant olduktan sonra eğitim vermeyelim. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bir kere cihazın bir yıl süresi içerisinde giderek arttırılan bir işitme programı var. Biz odyologlar ve dil konuşma terapistleri bir ekip olarak görev alıyoruz bu süreçte ve odyologlarla bu anlamda iç içeyiz.
Yani işitme bilgisinin yetersiz olduğu ve çocuğun terapi sürecinde işitmeyle ilgili sürecine bir aksama olduğunda programlanmayı sağlıyoruz. Çünkü ne kadar iyi bir program, ne kadar iyi bir işitme ve o konuşma seslerinin de tıpkı bizim duyduğumuz konuşma sesleri gibi programlanabiliyor olması ve bu seslerin mekanik değil de elektriksel işitme siniri gibi iletiliyor olması ve bizim de bu terapi sürecinde ciddi başarılar sağlamamıza sebep oluyor. Biz bunu nasıl başarıyoruz? Birincisi erken tanı. Yani bize zamanında gelmeli. Yani yurt dışında şöyle doğar doğmaz tespit ediliyor ve bir ay içerisinde çocuk bilateral implant. Çünkü biz iki kulağımızla işitiyoruz. Dolayısıyla hani biz de şimdi bu durumu takip ediyoruz tabii ki. Çift işitme, yani çift yönden gelen sesleri duyabiliyoruz. Tek taraflı değil. Dolayısıyla erken tanı, erken implant veya erken cihazlandırma, o da olabilir. Eğer cihazdan fayda görecekse ve işitme kaybı ona uygunsa ve doğru uzmanlarla, doğru zamanda, uzun soluklu, iyi bir programla, yani bazen alanda çalışan uzmanların bile bu anlamda bunu doğallaştırmakta ve işitsel sözel, yani alıcı ifade edici dil sürecini çok iyi takip etmek gerekiyor. Bu sistematik bir program. Yani bunu eğer kafanıza göre bu programı işleyip aileyi de bu sürecin içerisine dahil etmediğinizde o zaman çocuğunuzun implantla işitme bilgisi çok iyi olmasına rağmen akranlarını yakalayamadığını görürsünüz, görebilirsiniz. Onun için yani biz çok şükür böyle bir şanssızlıkla karşılaşmıyoruz. Çünkü ne yapacağımızı bilmek, hangi ekiple, hangi uzmanlarla, hangi süreci takip ederek çalışmamız gerektiğini bilmek, aileyi bu işin içine dahil etmek, implant olmasını bazen istemeyen aileler olabiliyor. Onlara bunu iyi aktarmak lazım, iyi anlatmak lazım. Yani aslında aileler bu konuda bilgiye aç. Ama tabii hani ameliyat olacak, burası işte açılacak, işte oradan bir koklea alınacak, içine başka bir cihaz yerleştirecek, üstüne bu buradan gözükecek falan gibi bunlar değil de aslında ona bir kulak verdiğimizi ve hayat kazandırdığımızı. Çünkü işitme olmazsa konuşma olmaz. Konuşma olmadığında da ne kadar büyük zorluklar yaşayacağımızı hem çocuğumuz adına hem ileriki hayatında biliyoruz.